Merhaba, Pellerin Bahçesi'nde bugün günün konusu muşmula ağacı nasıl budanır? Sizlerle bugün muşmula fidanında dikim budaması nasıl yapılır? 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş muşmula fidanı nasıl budanır? Ve son olarak da 4 yaşında bir muşmula ağacı nasıl budanır? Evet, muşmula fidanının ağacının budamasına geçmeden önce öğrenmemiz gereken çiçek tomurcukları nasıl oluşuyor? Çiçek tomurcukları nerelerde oluşuyor ve nasıl oluşuyor? Bunu öğrenmeden budama yapmamız mümkün değil. Bu tüm meyve ağaçları için geçerli. Öncelikle öğrenmemiz gereken budama yapacağımız meyve ağacının hangi kısımlarından bize çiçek verecek ve meyveye dönüşecek. Bunları bileceğiz ki ona göre budama yapacağız. Eğer bunları bilmezsek tüm çiçek tomurcuklarını taşıyan dalcıklar, lamburtları, kargıları kesersek maalesef ürün alamayız. O yüzden budamaya geçmeden önce sizlere muşmula ağacının hangi kısımlarından çiçek tomurcuğu oluşturduğunu göstermek istiyorum. Evet, muşmulada bize meyve veren kısımları inceliyoruz. Bu görmüş olduğunuz topuz. Daha sonra gördüğünüz gibi muşmulada lamburt oluyor bu. Lamburtlar çiçek açacak uç kısımlarından, bu yeşil kısımlardan çiçek açacak. Ve bir sonraki aşamada görmüş olduğunuz gibi geçen yıl meyve aldığım kısım bu. Karga. Ve bak bu burada yine çiçekler açacak, bize meyve verecek. Muşmulada genel olarak bu kısımlardan meyve alıyoruz ve dalcıklardan meyve alıyoruz. Size dalcık örneği de göstereyim. Bakın şunlar da bir dalcık. Ekranda görmüş olduğunuz dalcık. Geçen yıl meyve aldığım kısım. Bakın dalcığı görüyorsunuz. Buralardan meyve almışım. Bakın şuradan yine çiçek açacak. Bize meyve verecek. Buralardan çiçek açacak. Buralardan çiçek açacak. Bu yeni dikilmiş bir muşmula fidanı. Böyle bir fidanımızda dikim budamasını nasıl yapıyoruz? Muşmulada taçlandırmayı yaklaşık 40 santimetreden yapıyorum. Dolayısıyla 40 santimetreden güçlü bir göz üzerinden dikim budamasını bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra buralardan taçlanmalar elde edeceğiz. Şimdi 1 yaş bir muşmula ağacının budamasına geçelim. 1 yaşında bir muşmula fidanı geçen yıl 40 santimetreden bu kısımdan tepe kesimi yapmış olduğum bir muşmula fidanı. Buradan kesim yaptıktan sonra ne olmuş? Bakın buralardan 1, 2, 3 tane dal vermiş. Bir de buradan vermiş. 4 tane dal vermiş. Yine bundan sonraki yapacağımız aşama öncelikle en üstteki dalın 30 santimetre üstünden bir kesim yapacağım. Daha sonra bu yan dalları kısaltacağım. Yakın çekimde şimdi sizlere göstereceğim. Fidanımızı inceliyoruz. Şu alt dallara geliyorum ben. Bakın şurada lamburtlar oluşmuş. Bu lamburtların bu kısmından kesersem eğer bu muşmula fidanını sürgün vermeyecek. Ben istemiyorum. Yan dal vermesini, yanal olarak büyümesini istemiyorum. Çünkü ben muşmula fidanlarına sütun form vereceğim. Dolayısıyla buradan keseceğim. Eğer bakın şuradaki göz üzerinden kesersem, bakın şu göz güçlü bir göz olacak. Buradan sürgün verecek, güçlü bir yandal oluşturacak. Ben güçlü yandal istemiyorum muşmula ağacımda. O yüzden buradan kestim. Bu sene şu görmüş olduğunuz kargılar ve şuradaki lamburt bana meyve verecek. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Bakın şu güçlü bir göz. Buradan kesersem güçlü sürgün verecek. O yüzden bu kısımdan kestim. Meyve alacağım. Sürgün vermeyecek. Bakın şuradaki sürgün dip kısımdan kesiyorum. Çünkü eğer buradan kesersem
lidere rakip olacak güçlü bir gövde oluşturacak. O yüzden dipten kesiyorum bunu. Ve en alttaki buradaki daldan yaklaşık 30 santimetre üzerinden tekrardan bir güçlü bir göz üzerinden eğimli kesim yapıyorum. Ve 1 yaşında muşmula fidanımı bu şekilde budamasını tamamlamış oluyorum. Fidanımız 2 yaşında bir muşmula fidanı. Bu muşmula fidanımızı nasıl budayacağız? Şimdi size yakın çekimden göstereceğim. Fidanımızı yakın çekimden inceleyelim. Evet, yine budamaya en alttan başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu muşmula fidanımızda da sürgünler, bakın şuradaki sürgünü çıkaracağım. Ben sürgün istemiyorum muşmulada. Şuradan çıkardım. Bakın burada bir sürgün daha var. Şunu da çıkaracağım. Bakın şuradan çıkarıyorum. Meyve tomurcuğu da bitmiş bir kısımdan çıkarıyorum. Ki buradan kesim yaptığım zaman buradan tekrar sürgün verecek. Ben sürgün versin istemiyorum. Meyve gözüyle bitiriyorum. Buradan sürgün istemiyorum. Bakın burada bir sürgün var. Sürgün oluşuyor. Bu sürgünü engelleyeceğim. Bakın şuradaki hemen yanında bir çiçek tomurcu var. Onun hemen ilerisinden kestim. Bakın yine burada bir filizimiz var. Bunu da dipten çıkarıyorum. Yine aynı şekilde burada da var. Bunu da çıkarıyorum. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyorum. Burada da var bakın bir tane sürgün. Bu sürgünü de çıkarıyorum. Bakın yine aynı şekilde buralardan meyve aldığım kısımlar. Bakın meyve aldığım kısımlar. Fazla budama yapmıyorum. Çünkü ben bu silindirik formdan oluşturacağım silindirik formdan yeterince meyve alıyorum. O yüzden budamayı 2 yaş muşmula budamasını bu şekilde bitiriyorum. Bu muşmula fidanımızda 3 yaşında bir muşmula fidanı. Yine silindirik form burada birazcık daha belirgin. Yakın çekimden nereleri keseceğimi şimdi sizlere göstereceğim. Aşağıdan bakıyorum. Bakın burada bir sürgünüm var. Bu sürgünü çıkaracağım şimdi alttan. Şuradaki, bakın bu kısımdan keseceğim. Bu kısımdan kesmemin sebebi şu. Ben bunu buralardan da kesebilirim. Örneğin şuradan kestim. Buradan kestiğim zaman şuradaki yaprak gözlerinden güçlü sürgünler çıkaracak. O yüzden ben sürgün istemediğim için bakın şurada bir topuz var. Meyve gözüne dönüşecek bir topuz. Oradan kesiyorum bunu. Çünkü sürgün istemiyorum. Burada bakın şurada bir kargaya benzer, karga sanırım bu. Buradan kesiyorum ki sürgün vermesin bana. Bakın şurada bir ölü, şurada yine şu kısımlar bana meyve verecek. O yüzden şuradan kesiyorum. Evet. Bakın yine buradan kesiyorum. Buradan meyve alacağım. Hep meyve gözüyle bitiriyorum. Bakın yine burada meyve gözüyle bitiriyorum. Bu kısımda yine bakın buradan bir kesim yaptım. Burada yine buradan yaptım. Bakın. Bakın şurada bir sürgün oluşmuş. Bu sürgünü görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde dipten bunu çıkarıyorum. Şu çiçek tomurcuklarına dönüşeceği için oradan sürgün vermeyeceğini düşünüyorum. Burada bir dalcık oluşmuş. Buna dokunmayayım bu sene. Bakın işte üst kısma çıktığımda burada 2 tane gövde oluşmuş. Benim ana gövdem bu, liderim bu. Bunu çıkarmam gerekiyor. Bakın burada bir çiçek tomurcuğu oluşmuş. Buradan kesiyorum.
Bakın yine burada şunları çıkaracağım. Ta buradaki kargıdan çıkaracağım. Çıkardım. Şu kısmı yine bakın buradan kesiyorum. Bu çiçek tomurcuğu olacak. Ve tepeden de hafif bir uç kesim yapıyorum. Bu şekilde 3 yaşında bir muşmula fidanının budamasını tamamlamış oluyorum. Evet, bu muşmula ağacımız 4 yaşında bir muşmula ağacı. Burada muşmula ağacına vereceğim şekil daha belirgin. Nasıl bir form veriyorum? Yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıkaracağım. 80 ila 100 santimetre çap oluşturacağım. Bu şekilde silindirik bir form vereceğim muşmula ağaçlarına. Şimdi yakın çekimden budama işlemine geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi oldukça fazla lamburtlar, kargalar, dalcıklar, hepsi de meyve gözü bunların. Çok güzel meyve gözleri oluşmuş. Bakın burada bir sürgünümüz var. Bu sürgünü buradan çıkarıyorum ben. Ki bakın şuradan çıkardım. Yine burada bir sürgünümüz var. Bu sürgünü de buradan çıkarıyorum. Bakın. Bunu da bu kısımdan kesiyorum ki bunu. Bu kısımdan kesiyorum ki bakın. Buralarda çiçek tomurcukları oluşacak. Sürgün oluşmayacak. Yine aynı şekilde bu kısmı da kesiyorum. Bakın burada bir güçlü bir dalcık oluşmuş. Bu dalcığı şuradaki bir çiçek tomurcuğu üzerinden kesiyorum. Perilerin bahçesinde çok sayıda kuş yuvası var. Geçen yıl muşmula ağacımıza yuva yapmış bir kuşun yuvası. Evet. Bakın yine burada çıkaracağım bir dalımız var. Buradan çiçek tomurcukları oluşacağı için şu kısımdan kesim yapıyorum. Burada güçlü bir dal oluşmuş. Bu dalı şu kısımdan kesiyorum. Bakın. Buradan kesiyorum. Burada bir çiçek tomurcuğumuz oluşacak. Yine aynı şekilde fazla sürgün vermesini istemiyorum. Evet, aşağıdan itibaren baktığımızda 4 yaşındaki bir muşmula ağacının budaması bu şekilde. Sert kesimler yapmıyorum. Sadece meyve alabileceğim çiçek tomurcukları üzerine çalışıyorum. Bu şekilde muşmula ağacımızın formunu tamamlamış oluyoruz. Evet, muşmula ağacımız 6 yaşında bir muşmula ağacı. Muşmula ağacımızı incelediğimiz zaman form olarak, yani şekil budaması olarak goble şeklinde budanmış. Ancak ben bu muşmula ağacından goble olarak budayıp meyve almak istemiyorum. Ben bu muşmula ağacının süs özelliğinden faydalanmak istiyorum. Muşmula ağacı hem yenilebilir bir meyve hem de mükemmel bir süs bitkisidir. Süs özelliği çok daha ağır basmaktadır. Muhteşem, kompakt bir yapı içerisinde yapraklanmalar meydana gelir. O yüzden bu muşmula ağacımızı 6 yaşında bir muşmula ağacı ve bu muşmula ağacımızın küresel bir form verdim. Benim burada amacım şu. Çok sıkı bir form elde etmek. Bunu elde etmek için ne yapıyorum? Uç kesimi yapıyorum. Mümkün olduğunca çok uç kesime
yaparak küresel formda yoğun bir yapraklanma ve kompakt bir yapı ve muhteşem bir manzara elde edeceğim bu muşmula ağacı ile. Daha önce dikim budaması 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş fidan ve 4 yaşındaki az önce budamış olduğumuz Nottingham muşmulanın en temel özelliği dik sürgünler vermesi. Diğer muşmula çeşitlerinden çok rahatlıkla ayırabilirsiniz Nottingham muşmulasını. Nottingham muşmula dik sürgünler verir. Bu özelliğiyle diğer muşmula çeşitlerinden ayrılabilir ve bu özelliği sayesinde rahatlıkla Nottingham muşmulayı ayırt edebilirsiniz. Evet, şimdi yakın çekimden bu 6 yaşındaki küresel form vermiş olduğum muşmulanın budama işlemini yapacağız. Evet, uç kesimi yapıyorum. Bakın. Tüm dallarda uç kesimi yapıyorum. Bakın burada şuna da dikkat ediyorum. Şunlar birbirine değiyor. O yüzden bunu şuradan çıkarıyorum. Dipten çıkarıyorum ve alıyorum. Burada tek dikkat edeceğimiz şey ağaçların, dalların, dalcıkların birbirine değmemesine dikkat ediyoruz. Bakın uç kesimlerini tamamladık. Yapraklı olarak da özellikle yapraklanmış ve çiçeklenmiş halini tekrardan muşmulalarını çekeceğim.